Gazze'nin boşaltılmasına da yönelik gelişmelerin konuşulacağını düşünüyoruz. Tüm Orta Doğu yeni bir düzen için sıfırlanıyor. Suudi Arabistan burada önemli demiştik. Ben felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama güneşte balçıkla sıvanmıyor. İran düşerse Türkiye'nin ömrü yarım saat demişti. Yani sadece Türkiye'yi dinlemek isteyenler, üzgünüm siz yanlış yerdesiniz. Yarın mutlu bir güne uyanıp uyanmayacağımızla Venezuela'nın bombalanması veya Gazze'nin durumunun birbiriyle çok güçlü bağları var. Uzayda yaşam açıklamaları, dünya dışı varlıklarla ilgili gelişmeler, batan gemiler, gemi saldırıları, denizlerimizde gerginlikler de devam edecek gibi görünüyor. Ermenistan ön plana çıkıyor. Onun ordusunun sivillere yönelik saldırılarda bulunmasını bir olasılık dahilinde görüyoruz. Merhabalar, dünya geneli için bir yorumum bu. Pek tatlı bir yıl geçirmeyeceğiz. Zaten yıllık öngörüde de iyilikler, güzellikler kısıtlıydı, farkındasınız. Minnoş şeyler değil de doğru şeyler duymayı seçtiğiniz için buradasınız. Beğenmeyi veya beğenmemeyi lütfen unutmayın. Videoda ayrıca ABD'nin hedefine dair öngörüleri de detaylıca anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Aralık videosunda Almanlar ve Rusya'dan bahsetmiştik ki zaten 2 yıldır ısrarla bu döngülerde Ruslar her zaman kuzeyden Avrupa'ya girmenin bir yolunu buldular. Bunu yapmak istediler dedik. Almanlar 2025'te başlattıklarını düşündüğümüz bir takım işaretler de var. Teknoloji, yazılım ve askeri gelişmelerini bu yılda devam ettirecekler diye öngörüyoruz. Gökbilge ekibinden Serdar'a teşekkür ediyorum bu noktada. Çünkü Almanya'nın yazılım alanında önemli adımlar atacağını düşünüyoruz. Bu konuda beraber bir hayli çalışma yaptık. Bunların ilanını ve gelişmelerin ne durumda olduğunu Şubat ayındaki tutulmanın etkisiyle konuşacağız diye düşünüyoruz. Bir de yıllar önce söylediğim ve binlerce kişi tarafından güzel güzel linçlendiğim bir öngörüm vardı. Hatırlarsınız eğer eskiyseniz burada. Dedim ki yazılım 5 sene içinde mavi yakaya dönüşecek. Bu tutulmanın etkisiyle orada bu konuda da büyük bir satın alma, bu sayede yazılımın daha da otomatikleşmesi gibi bir gelişme de öngörüyorum. Ocak'tan bahsedelim. Şimdi biz Şubat tutulmasına biraz yoğunlaştık ama bir süredir burada olanların yine bildiği bir şeyi söyleyeyim. Tutulmaların etkisi önceden başlar. Dışarıda duyduklarınıza bir şerh düşeyim bu noktada. Hepsinin başlama ve sonlanma süreleri başka. Yani her tutulma böyle oluyor, şöyle oluyor diye bir şey yok. İşte Şubat tutulmasının etkileri de aslında şimdilerde başladı. Peki sadece Almanlar ve Ruslar mı etkileniyor? Orta Doğu'yu bir hızlıca konuşmamız lazım. Bu tutulmanın etkisiyle Arap ülkelerinin İsrail ile ilgili kaygıları artıp beraber hareket etmeyi istemeleri olası. Becerebilirler, beceremezler orası malum. Fakat Gazze'nin boşaltılmasına da yönelik gelişmelerin konuşulacağını düşünüyoruz. Orada dönen karanlık hikayenin ucu, geçen seneden beri ısrarla söylediğimiz Doğu Afrika'da bir sorun var dememizle de bağlanmaya başladı. Şimdi bakın göreceksiniz nasıl da önemli bir yerde Somali ve nerenin de başlangıcında duruyor. Bir de 2025 öngörülerinde sürekli nereyi konuşuyorduk bir de onu hatırlayın bu haritaya bakarak. Tüm Orta Doğu yeni bir düzen için sıfırlanıyor. Suudi Arabistan burada önemli demiştik. Ben felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama güneşte balçıkla sıvanmıyor. 2026 öngörülerinde ayrıca İran'dan da çokça bahsettik zaten biliyorsunuz. Yıl boyunca daha da onları konuşacağız. Onunla ilgili detaylar gelecek. Aramızda İranlılar da var biliyorum yorumlardan. Çok ciddi sorunlardan bahsediyorlar yorumlarda. Elektrik bile düzenli verilemiyor. Elbette birkaç gazeteciyi takip ediyorum ama güvenilir haber kaynağı olarak sadece dünyanın çeşitli yerlerindeki sizlerden gelen yorumlara inanıyoruz biz. Onun için lütfen yorumlarda olan biteni mümkünse kaynak göstererek bize anlatın ki biz de öngörü yaparken işaretlerle gördüklerimizi dünyanın meselelerine bağlarken daha net adımlar atabilelim. Bu bir ekip işi ve siz de bu ekibin içindesiniz. Erol Mütercimler Hoca'dan ilk duyduğumda böyle beni diken diken eden
bir görüşü söyleyeyim burada. İran düşerse Türkiye'nin ömrü yarım saat demişti. Her Orta Doğu öngörüsü konuşurken zihnimde yankılanır bu sözü. Yani sadece Türkiye'yi dinlemek isteyenler, üzgünüm siz yanlış yerdesiniz. Yarın mutlu bir güne uyanıp uyanmayacağımızla Venezuela'nın bombalanması veya Gazze'nin durumunun birbiriyle çok güçlü bağları var. Türkiye dünyanın kalbidir. Bunu unutmamak lazım. Israrla bunu böyle görmemezlikten gelenler var. Şimdi Venezuela deyince de Aralık videosunda da 2025 öngörülerinde Trump'ın Güney Amerika'ya saldırgan davranacağını, hatta Venezuela'yı da özellikle konuşmuştuk. Benim Venezuelalı bir arkadaşım var. Size saldıracaklar dediğimde ısrarla bana böyle bir şey olmaz, bu diplomatik bir şekilde halledilir deyip duruyordu. Tüm videoları İngilizce dublajla izlediğini biliyorum. Emin ol bundan hiç hoşlanmasam da Neptün ve Satürn'ün kavuşumu 2026'da da süreceği için sadece siz değil, diğer Güney Amerika ülkelerinde de işler pek parlak görünmüyor. Tıpkı Orta Doğu'da olduğu gibi. Ocağa Güneş, Venüs, Mars kavuşumunu Jüpiter karşıtıyla başladık bu arada. Genelde gezegenlerin bir araya gelmesi sık olan bir durum ve çok da üzerinde durmayız. Ama hizalanma fazla gezegenle gerçekleşecek ve güneş temasları birkaç günün içine toplanıyor ve aynı derecelerde olacak yani. Bu da işi nadir hale getiriyor. Türkiye zaten bu işe bodoslama girdi malumunuz. Sürekli birilerinin cinsel yaşamları, çoğul cinsel yaşamlar, oralarına buralarına ne sürüyorlar, ne çekiyorlar onları konuşuyoruz. Bu gökyüzü işaretleri dünya genelinde bu meselelerin devamının ve daha fazlasının geleceğini de bize gösteriyor. Dünya genelinde ayrıca yeni birliklerin kurulduğunu, liderlerin bir araya geldiğini göreceğiz. Ummadığımız ülkeler bir araya gelir. Biliyorsunuz bu işlerde birlikler bozulur, yeminler unutulur, yenilerini yapmak nasılsa kolay. Gökbilge ekibinden Çiğdem ve Arzu'nun yakaladığı ve 2026 öngörülerinde de bahsettiğim göksel durumu burada bir tekrar paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Neptünle Uranüs'ün 1993'te başlayan son döngüsünde bu kavuşumların derecesinde oldu. Yani Susurluk skandalı olmuştu. Hatırlayanlar vardır, yaşı müsait olanlar. Şimdilerde tekrar gündeme geldiğini farkındasınızdır. Hatta orada adı geçen insanların filmi bile yapılacak diye bir şeyler duydum. Nasıl da bir tesadüf değil mi? Uzayda yaşam açıklamaları, dünya dışı varlıklarla ilgili gelişmeler, Three Eye Atlas'ımız var. 3 Atlas deniyor galiba. Onunla ilgili şeyler açıklanır. Türkiye'de bütçe görüşmeleri, sınırda askeri hareketlilik ve harekatlar beklediğimiz olaylar arasında Doğu bölgesine. Batan gemiler, gemi saldırıları, denizlerimizde gerginlikler de devam edecek gibi görünüyor. Doğum yapmış ve hamile çalışan kadınlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılabilir diye düşünüyoruz. Ama başka iki şey daha var. Avrupa Birliği pazarını tekrar güçlendirmek için Çin'den geri adım atarak üretimi içeri geri taşımaları gerekecek. Bunun için hareketler yapacaklar. Bakın şimdi, söylemesi kolay değil mi böyle? Orada iki problem var. Bir, robotlarla üretim halen gelişme aşamasına. Evet, karanlık fabrikalarda var ama insan gereken bir dünyadayız neyse ki. Yani ikinci konuya geliyorum burada. Avrupa'nın nüfusu yaşlı. Dışarıdan gelen insanlara ya da dışarıda ama onlara karışmayacak pazara ihtiyaçları var. Türkiye her ne kadar dış ilişkileri yönetirken problemler yaşasa da konum itibariyle cazip. Hala her şeye rağmen. AB ile ortak pazardayız, onu da biliyorsunuz. Yani Türkiye Avrupa için çalışıyor ama insan yerine pek de koyduklarını söyleyemeyiz. Özetle yıllarca söylediğim bir konuya geliyoruz. 2026 Türkiye için toparlamanın başlanma yılı ama astrolojiyle ilgilenenlerin size böyle pamuk bulutlardan bahsetmesine ikna olmayın. Çünkü herkes için değil. Hep dedim ki bir kısım için avantajlı bir ortam oluşuyor. Bunun tüm halka etki etmesi için ciddi bir zaman gerekecek. Bu döngünün Venüs-Mars-Güneş hizalanmasıyla gıdıklanması sonucu oluşan internet ve akıllı cihazların kullanımının artışı. Bu da yapay zekanın bir adım daha atladığına dair güncellemelerin geleceğini gösteriyor diyebiliriz. Bu döngü ayrıca akciğerlerin düşmanı veremin döngüsü. Türkiye ve Balkanlarda artan alerji ve astım vakaları,
Gıda ve bitki örtüsü, habitatla ilgili bir takım olaylar olacağını düşünüyoruz ama haberlere yansır mı bilemiyorum. Sizlerden bekliyoruz o yüzden. 2026 öngörülerinde detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Gökbilge ekibinden tıp doktoru Çiler hocamız bu konuda incelemelere devam ediyor. Yılın ilk dolunayının etkilerini düşünelim, bir konuşalım onu da. En çok İngiltere ve ABD yaşayacak diye düşünüyoruz. İngiltere'de seçimler, ABD'de ise Rusya ile bol bol diyalog beklenebilir. Bir anda araları iyi olabilir, bir anda 2 gün sonra kafa kafaya gelebilirler. Meclisler ve topluluklarda geri planda duran kadınların liderlik potansiyellerini göreceğiz. Bir anda böyle ön plana çıkıyorlar. Yılın ilk yeni ayı ise 18 Ocak'ta Oğlak'ta gerçekleşecek. Oğlak'ın 26, 27, 28, 29 derecelerinde yükselen ya da güneşiniz varsa önemli kararlar alarak başlangıçlar yapıyorsunuz demektir. Yengeçte varsa hayat sizi biraz zorlayacak başlangıçlara. Ama sürpriz bir yerlerden gelmiyor en azından. Bildiğiniz yerlerden gelecek. Koç ve terazide varsa işte o zaman beklenmedik başlangıçlar geliyor diyebiliriz. Başta hoşunuza gitmeyebilir emrivaki olduğu için ama sonra alışıyorsunuz, sıkıntı yapmayın. Evet, en fazla bu kadar magazin astrolojisi yapabiliyorum sanırım. Aslında belirli bir bilinç seviyesinde olanlar için faydalı işaretçiler bunlar ama ortam malum. Bir de bu ay sürekli bir şeyleri ertelemek isteyebilirsiniz. Bu ay azimli davranırsanız eğer Şubat ve Nisan sonuna kadar, yani Şubat boyunca ve Nisan boyunca bunların meyvesini yiyebilirsiniz. Bu kadar da bırakıyorum şimdilik. Artık gönül rahatlığıyla dünya meselelerine devam edebiliriz. Uranüs'e üçgen yapan Neptün ve Satürn'e 60'lık açı yapan bir yeni ay. Venüs de Kova'da. Bu yeni ayın etkisiyle ülke topraklarına sahip çıkma, tarihi hatırlama, tarım ve gıda alanında yapılan değişikliklere ve düzenlemelere tepki gösteren bir kolektif var. Ayrıca bazı sebze ve meyvelerin zarar görmesi ve ihraç edilen ürünlerde sorunlar çıkması, geri gönderilmesi gibi konular görünüyor. BRICS ülkelerinin daha sık görüşme yaptığı ve Venezuela gelişmelerine kayıtsız kalamayacağını da görüyoruz. Danimarka, Hollanda ve Belçika parlamentolarının da değişiklikler ve göçmen yasaları ile ilgili yeni kararları konuşulabilir. Ermenistan ön plana çıkıyor. Onun ordusunun sivillere yönelik saldırılarda bulunmasının bir olasılık dahilinde görüyoruz. Bunun yanı sıra Balkan ülkeleri, Bosna Hersek biraz daha ön plana çıkıyor. Polonya, Rusya, Ukrayna konularında ön plana çıkacak ve bunlarla ilgili konuşacaklar gibi. 27 Ocak'ta Mars'la Plüton Kova'da kavuşacak ve aynı gün Neptün Koç'a geçecek. Yine Rusya'yı konuşacağız. Bu sefer Ukrayna ile ilgili meseleler gündeme geliyor. Yeni ülkelerin bu konuya dahil olduğunu görebiliriz. Tekrar coğrafyadan yardım alalım. Avrupa'nın doğusu, yani Rusya ile olan sınırı düzlüklerden oluşuyor. Düzlük ne demektir? İlerlemenin kolaylaşması. Diyeceksiniz ki o zaman Avrupa için de avantaj. Ama Avrupa Trump öncesine kadar ABD'nin güvencesinde hissediyordu kendini ve askeri anlamda tembelleşmişti. Çin'de ucuz üretim, medya propagandaları ile nüfus dokusunun bozulması, aile yapısının bozulması falan filan derken şu an birçok Avrupa ülkesinin vatandaşları kendi ülkelerinde azınlık olma riskiyle karşı karşıya. Burada hemen bir şey söyleyeyim. Türkler de tabii Avrupa'da birçok ülkede ciddi nüfuslara sahip ama büyük oranda düzgün adapte olabilen bir millet. İlla tehlikeli ve medeniyetten uzak olanları var. Ama diğer milletlerle orantı olarak karşılaştırdığımızda inci gibi bir ortalama çıkıyor. Yani lafım benim Türklere değil. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Bence onlar için mesele zaten Türkler değil. Artık Avrupa tek başına. Ve gıklarını çıkaramıyorlar birçok konuda. Kendilerine dokunacağı halde. Ve bir de bir şey daha var. Ruslara ve ABD'ye dur demek zorundalar. Şimdi teknolojide bağımsızlaşma ve korunma anlamında haberler alacağımız bir dönemi de gösteriyor. Plüton Kova dönemi onlar için. Diğer yandan Neptün'ün Koç'taki yolculuğu balıktaki yolculuğuna benzemeyecek haliyle. Çünkü pasifize olmayı, sakinliği, tepkisizliği deneyimledi dünya. Yaklaşık 20 yıl boyunca yeni ruhsal öğretiler geldi. Eskilerini hortlattılar, üstlerine yeni soslar dökerek tepkisizlik telkini vardı. Oysa Neptün Koç pek öyle değil. Kolektif olarak daha agresif, daha talepkar davranacağız. Bu açıları ve yerleşimleri görünce muhtemelen olumsuz fikirler veriliyordur astroloji aleminde diye tahmin ediyorum. Fakat bu işin özünde, yani gerçek bilgide çok zor açıların
iyi şeyleri getirdiği bilinir. Çok zor açılarla doğmuş biri mesela hayatının değerli zamanlarında iyi yerlere ulaşacağını da bilir. Ya bilinir. Bizde görüşme yapıp harita okuyan gök ruhlulardan hep aynı şeyleri duyuyorum ben oysa. Çok zor açıları var diye insanlara yok çok kötü şeyler, yok mutlu olamazsın, paran olmaz, sağlığın tehlikede, evlenemezsin, yalnız öleceksin, çocuğun olmaz, olsa da hayırlı olmaz, kariyerin yok, evde otur falan. Bunların hepsi hem yanlış hem de edep adap bilmemezlikten geliyor. Ben ne diyeyim? Sen sadece seni koruyabilirsin. Haritasını kötü zanneden sayın insan başkasından medet umma. Biz gündeme geri dönelim. Bu ay emlak ve gayrimenkul alım satımında da gündemde olan kararların uygulamalarında değişiklikler, ertelemeler ve güncellemeler konuşulabilir. Onu da belirteyim. Evleri çok soruyorsunuz, ev fiyatlarını. Gelelim asıl meseleye. ABD'nin bir sonraki hedefinde neresi var? Aramızda bir yazışma oldu İran'la ilgili. Yine noktasına virgülüne dokunmadan okumak istiyorum. Çünkü anlatsam ben bu kadar güzel anlatamam. Aramızda konuştuğumuz her şeyi o kadar güzel bir şekilde yazıya dökmüş ki Venüs, Lilith ve Juno incelemelerini akademik seviyede yürüten Çiğdem klavyesinden okuyacağım şimdi. 1732 Osmanlı Safevi Savaşı, Safevi okuyamadım düzgün. Savaşı sonlanıp Osmanlı'ya bağlandığında Plüton ve Jüpiter terazi burcunun son derecelerinde. Sonrasındaki 4 yıl içinde Osmanlı tarafından atanan valiler tarafından yönetim yeniden şekil aldı. Resmen Safevi Devleti yıkılmış oldu. Yani Jüpiter ve Plüton akrep etkilerini göstermeye başladığında o dönemde Venüs retrosu önce Koç sonra Akrep burcunda 20'li derecelerde gerilemektedir. 24 Şubat 1979'da İran devrimi olduğunda, bakın Safevi de İran'dan geliyor biliyorsunuz. İran devriminden bahsediyor şimdi 79'da. Biz bunların hepsini dediğim gibi Excel'de gördük. Bu çok güzel bir metinleştirilmiş hali. İran devrimi olduğunda Plüton yine terazinin ikinci yarısına geçiş yapmıştır. Uranüs ise o dönemde Akrep burcunda 20'li derecelerdeydi. Tıpkı Safevi Devleti'nin yıkılmasına neden olan Venüs retro hareketi başladığında bu kez Irak'la savaşmaya başladı. 1982'de Irak'tan topraklarını geri aldı. Plüton 1995'te Akrep burcuna geçtiğinde uçak kazaları, savaş gündemi ve Azerbaycan'la ilgili gündemler oluşmaya başladı. İran tekrar bir savaşın içine doğru sürükleniyordu. Tesadüf olamayacak kadar benzer derecelerde Venüs aynı burçlarda retro yapıyordu. İran Atom Enerjisi Kurumu İAEK tarafından yönetilen Tahran Araştırma Merkezi kurulduğunda bilin bakalım hangi gökyüzü hareketleri vardı. Tabii ki yine aynı derecelerde Neptün, Akrep'te ve Venüs retroları aynı burçlar ve dereceler üzerinde. Gelelim günümüz akrep tutulmalarından sonra İran'da kadın hakları, başörtüsü, giyim kuşam ve inançlar tekrar konuşulmaya başlandı. Akrep burcunun karşısında yer alan Uranüs benzer durumları tetiklerken yaklaşan aynı Venüs hareketleri İran'ı tekrar bir savaşın içine çekmeye başladı. Bu sefer sahneye benzer gökyüzü hareketlerinde kurulan nükleer enerjide girdi. Satürn Neptün Koç burcundayken ABD'nin nükleer faaliyetleri, nükleer denemeleri ve saldırılarını geçen sene bahsetmiştik. Bu sene de yine aynı kavuşum olduğundan tekrar bahsedeceğiz. Bütün bu sembolik işaretlere ABD'nin sıradaki hedefinde İran olduğunu ve asıl konunun nükleer olduğunu görmekteyiz. İki konuyla videoyu kapatayım. Bazen öngörüler için bunu zaten herkes bilir falan diye bir şeyler yazanlar oluyor. Bu konuda yorum yaparım da şimdi zaman ayırmaya değmez. Aradığınızı bulamıyorsanız burada var olmanıza gerek yok. Biz kimsenin konuşmadığı, öngörmediği yüzlerce meseleyi aylar, yıllar öncesinden paylaşan bir ekibiz. Bilemediğimizde de dert etmeyiz. Çünkü Allah hiç kimseyi her şeyi biliyorum kibrine sokmasın. Son konuda burçlar meselesi. Aslında biliyorsunuz ben hiç sevmiyorum bu konuyu. Çünkü kullanımı ve algısı bayağı kötü. Fakat o kadar çok yorum geldi ki bir video hazırlayacağım sanırım. Ama lütfen dinlerken kendinizi büyüsüne kaptırmayın. Çünkü hiçbir şey ve hiç kimse 12 olasılıktan birini yaşamayacak kadar özeldir. Herkes ve her şey bir andır. Anın geçiciliğini ve anın kıymetini farkında olarak yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah, Tanrı, Tengri. Yakında görüşürüz.